Selamlar efendim. Steam 20 Kasım itibariyle ülkemizdeki Türk lirası ile alışveriş son verip Amerikan dolarına geçiş yapacağını açıklamış. Biz de bu haberi aldığımızda gerçekten şaşırdık zaten. Sizler için 60 tane Steam üzerinden rahatlıkla alabileceğiniz oyunları derledik. Umarım listemizi beğenirsiniz. Şunun bilgisini de vermek isterim ki Epic Games'te bedava verilen veya Xbox'ta şu anda Game Pass'te bulunan oyunlar bu listede yer almıyor. Sadece ücreti olan ve Steam içerisinde bulunan oyunlar var. Onun da bilgisini vermek isterim. O zaman artık listemize geçelim. Keşfedilmeyi bekleyen sayısız gizem, merak uyandıran arka plan öyküsü, harika müzikler ile birlikte en iyi platform oyunlarından bir tanesi olan, aynı zamanda tabii ki Souls-like oyunlarından bir tanesi olan Hollow Knight'la listemize başlamak isterim. Hollow Knight şu an 74,5 TL civarında. Oyunumuzun olayı tamamıyla bildiğiniz iki boyutlu Souls-like ama oyunun atmosferi gerçekten çok ilgi çekici. Oyundaki canlılar yaratılan bütün böcek türlerinden oluşuyor neredeyse. Onun dışındaki canlılar da çok tatlı görünen bir çizimle yapılmış ve oyunda toplamda 47 civarı boss var. Bu bosslarla mücadele ediyorsunuz. 6 tane endingi var oyunun ve bu endingleri tek bir oyun içerisinde de yapabiliyorsunuz. Ama benim en çok ilgimi çeken kısımlardan bir tanesi oyunun harika combat sistemi. Oyunun gerçekten çok ilgi çekici ve farklı türde bir combat sistemi var. O yüzden bu oyunu kesinlikle Souls-like severlere öneriyorum. Kesinlikle almalısınız çünkü indirimde ve hiçbir zaman şansımız kalmayacak bir daha. Listemizin ikinci sırasındaki oyunumuz There Are Billions adındaki gerçek zamanlı savunmaya dayalı kaynak ve insan yönetimini esas alan bir survival strateji oyunu. Bu oyunu ben gerçekten çok severim. En sevdiğim strateji oyunlarından bir tanesidir kendisi. Çünkü koloniyi gerçekten hayatta tutmak çok zor oluyor. Özellikle gün sayısı ilerledikçe zombiler bizi gerçekten yerden yere vurmak için ellerinden geleni yapıyor ama biz de bu zorluğa karşı hayatta kalmaya çalışıyoruz. Dredge. Dredge inanılmaz sakinleştirici bir gizem denizcilik oyunu aslında. Bu ikisine de meraklıysanız zaten baştan hemen sizi içerisine alacaktır. Muhteşem sanat tasarımı, müzikler, okyanus ve rüzgar gürültüsü eşliğinde takım adalar arasında gezmek inanılmaz bir zevk veriyor. Evet, Fear. Fear aslında yine herkesin bildiği bir oyun ama 12 liraya yakın bir fiyatı olduğu için koymak istedim listeye. Bütün serisini 12 TL'ye alabiliyorsunuz. Al bulunsun abi. Alice Madness Returns ile devam eden ürkünç hikayede yetimhanede kalan Alice bir kez daha Harikalar Diyarı'na çağrılır. Bu sefer Alice'in aklını iyice yitirmesi konu alınmıştır oyunda. Tavsiyemdir. Fiyatı da çok uygun. Kesinlikle alın. Geldik Fallout 4'e. Fallout 4 Game of the Year Edition şu anda 87,25 TL'ye satılıyor ve normal fiyatı 350 lira. Bu zamlardan sonra ne kadar olacak biliyor musunuz? Gerçekten inanılmaz derecede artacak fiyatı. Dolar üstünde dolar bazda şu anda ekranda görüyorsunuz zaten. Oyunumuzu bilmeyen yoktur diye düşünüyorum. Eğer kafasında soru işareti kalmış olan ve acaba alsam mı diyen biri varsa bu fiyata böyle bir oyun bir daha bulamazsın. Geldik türünde çığır açmış bir oyuna. Against the Storm. Oyunumuzun olayı çok basit aslında. Bir meşale bulunuyor. Bu meşalenin sönmemesi için elimizden geleni yapıyoruz. Kıçımızı sıkarak o meşalenin sönmemesini sağlıyoruz abi. Oyun bu kadar basit gibi görünse de oyunun içerisinde pek çok macera ve pek çok farklı challenge'lar bulunuyor. Bunları başarmak için elimizden geleni yaptığımız bir oyun kendisi. Ama gerçekten çok güzel. Fiyatı 200 lira. Yine de tavsiyemdir. Alın, kütüphanenizde bulunsun derim. For the King. Krallığını karanlık güçlerden korumak için tehlikeli bir yolculuğa çıkan, duruma göre 2 veya 3 kahramanın hikayesini anlatan bir oyun. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Arkadaşlarınızla çok eğlenirsiniz. Bu kadar. Dave the Diver. Dave the Diver oyunun gerçekten aslında komedi bir oyun olduğunu düşünüyorum. Çünkü oyunda bosslarımız var mesela. Bir çoğunluğu kolay alt edilebiliyor ama hedeflenen şey bosslar değil. Oyunda balık tutmanın keyfi. Oyunun olayı tamamen buna dayalı. Ama suyun altında milyonlarca fersah uzunluğundaki o okyanuslarda inanılmaz güzel şeyler keşfedip inanılmaz tatlı şeylere tanık olabiliyorsunuz. O yüzden kesinlikle fiyatına bakmanızı önermiyorum. Yüksek olabilir ama hak ediyor. Tavsiyemdir. Alın, atın kütüphanenize. Cozy Grove. Eğer Don't Starve ve Stardew Valley birleşip bir oyun olsaydı kesinlikle Cozy Grove olurmuş. Renksiz bir adaya izci olarak gelmemizle hikayemiz başlıyor. Hayatta kalma oyunu gibi düşünmüştüm ama hayaletlere hamallık yapma oyunu çıktı gerçekten. Tavsiyemdir. Fiyatı da çok uygun. 25 TL. Al abi, al yükle. Listemize Witch It ile devam ediyoruz. Witch It çok tatlı bir takımınız varsa eğer inanılmaz saatler geçirip inanılmaz derecede eğlenebileceğiniz bir oyun kendisi. Fiyatı 47,5. Alın. Arkadaşlarınıza aldırın, eğlenin, oynayın.
Atrio the Dark Wild. Hayatta kalmak ve etrafı aydınlığa kavuşturmak için birbiriyle etkileşime geçen parçaları kullanarak otomasyon sistemi kurduğunuz bu oyunda kaynak arıyor, craft yapıyor, istasyonunuzu geliştiriyor ve yaratıkları avlıyorsunuz. 32 TL fiyatı tavsiyemdir. Geldik Death's Door'a. Karşımızda birazcık Souls-like ile harmanlanmış güzel bir aksiyon RPG, hack and slash'in de içinde bulunduğu bir oyun var. Karşılaştırabileceğim popüler bir benzeri yok ama sık sık Hollow Knight ve Ori, bu iki oyunun tadını aldım. Detaya inmem gerekirse ilk olarak grafik tarzı, yaratığı, evren ve müzikler benim çok hoşuma gitti. Zaten ilgimi çekmesinin en büyük sebebi bunlardı. Sıradaki oyunumuz Book of Demons. Oyunumuz destek kurmak üzerine kurulu, hack and slash tadında bir macera oyunu. Klasik eski tarz RPG oyunlarında bilirsiniz, Warrior, Mage, Rogue gibi karakterler olur. Burada da aynı şekilde öyle karakterlerimiz var. Ve bu karakterlerle beraber seçtiğimiz karaktere göre zindanlara inerek karakterimizin yeteneklerini belirleyen ve arttıran kartları topluyoruz ve güçlenip devam ediyoruz yolumuza. Oyunun fiyatı 22,5, indirimde şu anda. Kesinlikle almanızı tavsiye ediyorum. Çünkü türünün en iyi oyunlarından bir tanesi olduğunu düşünüyorum ve grafikleri gerçekten çok tatlı oyunun. Geldik Hob'a. Evet, dümdüz Hob. Hob kısaca Legends of Zelda türünde bir oyun olarak tanımlanabilir aslında. Tepeden görünümlü fantastik bir diyarda oradan oraya koşturuyoruz, tuhaf görünümlü canavarlarla savaşıyoruz, sarmaşıklara tırmanıyoruz, bulmacalar çözüyoruz ve bir gıdım, gerçekten bir gıdım azıcık bir şey enerji bulabilmek için kılıcımızla bol miktarda çim biçiyoruz. Oyunun fiyatı şu anda 7,75, gerçekten inanılmaz uygun ve çok fazla zam gelecek bu oyunlara, kaçırmadan alın. Cuphead. Cuphead aslında tatlı görünen bir oyun olsa da tatlı bir oyun değil. Çok ciddi bossların bulunduğu ve zorluğuyla ön plana çıktığı oyunlardan bir tanesi. Cuphead'i diğer platform oyunlarından ayıran en önemli orijinalliği ise 1930 dönemi çizgi filmlerini baz alarak yapılmış olması ve dönemin soundtracklerini kullanarak sizi tam bir 1930'lar havasına sokmasıdır. Ultimate Chicken Horse. Çok eğlenceli bir oyun. Arkadaş grubunuz varsa hele bayağı sarıyor. Birbirinize tuzak kurup bayrağa ulaşmaya çalıştığınız aşırı eğlenceli bir oyun. Gelelim Thronefall'a. Thronefall aslında çok yeni bir oyun. Daha 2023'te çıkmış. Bunca zamana kadar oynadığım en iyi, keyifli ve kaliteli kule savunma oyunlarından bir tanesidir kendisi. Oyun yeni olduğu için tabii ki indirim yok. 75 TL çok makul bir fiyat. Gelelim Spiritfarer gibi bir duygusal oyuna. Spiritfarer'da ana karakterimiz Stella ve yanındaki tatlı kedimiz Daffodil ile ölümden sonraki hayatlarını hazırlayan bir ruhani rehber olarak bulunuyoruz. Gemimizin üzerinde seyahat ediyoruz, farklı karakterlerle tanışıyoruz, gemimizi güçlendiriyoruz, karakterleri gemimize alıyoruz, karakterlerin binalarını koyuyoruz ve gemimizi yukarı doğru büyütüyoruz. Aynı zamanda duygusal diyalogların bulunduğu çok şahane, çok tatlı bir oyun. Kesinlikle tavsiyemdir. Biraz fiyatı tuzlu ama bence daha fazla artmadan, düşünmeden alın diyorum. Stardew Valley. Stardew Valley, hayattan zevk almayı bıraktığınızda size antidepresan gibi gelecek bir oyundur kendisi. Hoş müziklerinin bulunduğu sevimli NPC'lerle beraber ilginç bir hikayesi ve hafif zor bir meydan okumalarıyla fazlasıyla eğlenceli bir tarım simülasyonu. Arkadaşlarla oynamak için de en iyi seçenek. Fiyatı 24 TL iken alın abi. Orta çağda vakit geçirmeyi seviyorsan bu oyun tam sana göre. Tavern Master adlı bir oyunla karşınızdayım. Orta çağ tavernasına dilediğimiz şekli verip ister kafecilik, ister otelcilik veya her ikisini de yapabildiğimiz çok tatlı bağımsız bir oyun. Oyunda bodrum kat dahil olmak üzere toplam 5 kata sahip olabiliyoruz. Gerçekten yüz güldüren oyunlardan bir tanesi. Eğlenceli de, tavsiyemdir. Geldik mi Subnautica'ya? Bir uzay gemisinde başlıyoruz. Bilinmeyen bir sebeple gemi sularla kaplı bir gezegene düşüyor. Allah'tan kaçış kapsüllerinden birine binerek kurtuluyoruz ama bundan sonra su altında hayatta kalmaya çalışıyoruz. Birkaç araç gereçle gemiden kalan, etrafa saçılan parçalarla su altında yaşam alanı oluşturuyoruz. Oyun bu ama çok güzel bir survival'dır, tavsiyemdir. Sifu. Sifu alanında en iyi 3 boyutlu dövüş oyunlarından bir tanesi bana göre. Yani oynarken John Wick ve Jackie Chan vibe'ı alıyorsunuz oynadığınız karakterden. Her öldüğünüzde yaşlanıyorsunuz. Yaşlandığınızda daha çok güçleniyorsunuz ama daha kolay ölmeye başlıyorsunuz. Fiyatı biraz pahalı olsa da hak ettiğini düşündüğüm yegane oyunlardan bir tanesi. Gelelim Griftlands'e. Griftlands'te Cell diye bir karakterimiz var ve Cell'in
onun köleliğe mahkum etmiş olan kişiyi avlamaya çalışan macerasını sunuyor bize oyun. Bunun yanı sıra kart ve deste oluşturma mekanikli bir roguelike deneyimi de sunuyor. Verdiğiniz kararlar, yaptığınız görevler, her şey oyunun gidişatını değiştiriyor ve buna göre kendi yolunuzu çizebiliyorsunuz. Çok güzel bir oyun olduğunu düşünüyorum ve oyunun fiyatı 32 TL şu anda, indirimde değil ama oynamanızı tavsiye ediyorum. Neses, prosedürel olarak oluşturulmuş bir dünyada geçen yukarıdan aşağıya bir sandbox aksiyon macera oyunudur. Önerimdir. Fiyatı da uygun. Al abi. Al. Souls Ties harika bir hack and slash oyunu. Oyunun içerisinde pek çok detay var ve bu detayları gerçekten merak edeceğinizi düşünüyorum. Fiyatı da uygunken alın derim. En sevdiğim roguelike türündeki oyunlardan bir tanesi olan Hades, oyunda bir miktar ilerleyip sonra ansızın ölüp tekrar baştan daha da güçlenerek bir önceki gittiğimiz mesafenin az daha ilerisine gitmeye çalıştığımız, dediğim gibi roguelike türünde bir oyun. Geldik Neon Knight'a. Görsel tasarım açısından, müzikler açısından, gameplay açısından ve hikaye anlatım açısından gerçekten şahane olduğunu düşündüğüm oyunlardan bir tanesi. Fiyatı 129,5, indirimde çok geçmeden ve yükselmeden alın derim. Co-op severler için müthiş bir oyun ile karşınızdayım. 4 kişi çok zevkli dakikalar geçirebileceğiniz fakat zorluk ayarlarında dengesizlik görebileceğiniz, hard'da bitirmek isterseniz oyun çok zorlayıcı ve aşırı zevkli olabiliyor. Zorlanmayı seven, kendini aşmayı ve taktik yapmayı seven bir ekibiniz varsa kesinlikle muazzam zevk alacağınızdan eminim. Oyunumuzun adı Gauntlet Slayer. Editation'ı alırsanız, Slayer Editation paketini alırsanız 4 tane alabiliyorsunuz. Bu fiyata o 4 tane alın. Arkadaşlarınıza dağıtın, beraber eğlenin, oynayın. Gelelim sıra tabanlı bir oyuna. Songs of Conquest. Şu aralar sıra tabanlı oyunlar aslında gerçekten meşhurlaştı. Ve ben bu oyunu önermek isterim. Çünkü çok başarılı olduğunu düşündüğüm oyunlardan bir tanesi kendisi. Bir ana karakterimiz bulunuyor. Ana karakterimizin bir ordusu var. Ve bu orduyla beraber büyüklü küçüklü haritalarda maceralara çıkıyoruz. O yüzden kesinlikle tavsiye ediyorum. Oyun indirimde değil. Ama 50 lira olan fiyatı bu zamlardan sonra inanılmaz derecede artacak. O yüzden kesinlikle kütüphanenizde bulunsun. Geldik mi o zaman Darkest Dungeon'a? Roguelike oyun türünün en iyi temsilcilerinden birisi olarak karşımıza çıkıyor Darkest Dungeon. Kasabadan aldığımız kahramanlarla takım kuruyoruz, zindanlara giriyoruz, savaşıyoruz ve başarılı çıkarak hem kaynak topluyoruz hem de kahramanlarımızı geliştiriyoruz. İnanılmaz güzel bir sıra tabanlı oyun. Kesinlikle tavsiyemdir. Hiç düşünmeyin. 47 lira şu anda, alın abi. Blair Witch. Korku oyunu severlere gelsin bu. 10 liraya daha iyisini bulamazsınız diye düşünüyorum. Bence almalısınız direkt hiç düşünmeden. Darkwood. Darkwood oyununda bir salgınla karşı karşıyayız. Salgın çok tehlikeli ve yaşayan ne varsa yaşamasına izin vermiyor. Oyunun fiyatı 37,25 TL. Gerçekten çok uygun. %75 indirimde şu anda. Koşun alın, atın cebinize. Geldik mi bir korku oyununa? The Mortuary Assistant. Kısaca bahsedecek olursam oyunumuz morgda geçiyor ve tamamıyla morgda geçen bir korku simülasyonu diyebiliriz. Oyunun fiyatı şu anda 26.80. Kesinlikle korku severlere tavsiyemdir. Geldik yine yüksek fiyatlı bir oyuna. Resident Evil'ı bilmeyen yoktur zaten diye düşünüyorum. Resident Evil Village benim yayında da bitirdiğim bir oyun kendisi. 322 TL ama bak bir düşün, bir dur düşün. Şimdi bu ne olacak? 5 katına çıkacak. Yani bence alın. Al abi. Evet, geldik The Quarry'e. The Quarry, Hackett's Quarry adı verilen yaz kampında gözetmen olarak görev alan 9 gencin hikayesini anlatıyor. Korkulu, seçimli, ilerleyen ve harika grafiklere sahip bir oyun. Yapım firması da zaten çok bilindik bu oyun türünde. Tavsiyemdir. Fiyatına bakmayın, alın. Yer altında geçirdiğiniz 20 senenin ardından bir size dışarıda "Hey, hayat var" derse ne hissederdiniz? Metro serisi kesinlikle alıp oynamanız gereken oyunlardan bir tanesi. Ve abi bütün seri 113 lira mı? Şaka mı bu? Almam lazım. Al yani. Abi Days Gone 300 liraya kadar düşmüş. Bunu kaçırmanızı tavsiye etmiyorum. Hiçbir şey söylemesem de burada sessiz dursam da almanız lazım ekranda gördüğünüz an. Bu oyunu gerçekten bilmeyen yoktur diye düşünüyorum. Ama listeye koyma sebeplerimden bir tanesi şu anda indirimde oldu. Bunun da dışında indirimsiz fiyatının 3 katına çıkacağı haberini aldıktan sonra ben gerçekten almanız için sizi teşvik etmek istiyorum. Alın abi bu oyunu. Bu oyunu alın lütfen. Yatırım tavsiyesi değildir ama kütüphanenizde bulunsun. Inscription.
kaldı mı böyle kaliteli kart oyunları dedirten cinsten bir oyun bu. Oyun size mantığını kavratıp aynı doğrultuda sürekli ilerletmek yerine çok fazla çeşitlilik sunuyor. Gerçekten ilginç bulmacaları da bulunmakta. Tavsiyemdir. Fiyatı 25 TL. Bu oyun için inanılmaz uygun bir fiyatta almalısın. Aksiyon, RPG ve Souls-like türlerinin karışımından oluşmuş bir shooter oyuna geldik. Remnant from the Ashes. Tavsiyemdir. Arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz. Eğlenceli bir oyun. Geldik Niflheim'a. Niflheim, İskandinav mitolojisinde soğuk, ıssız ölüm bölgesi olarak bilinen bir isim aslında. Belki biliyorsunuzdur. Vikingleri ve o mitolojiyi takip edenler bilir yani. Oyunun içinde sığınağımız var. Sığınağımızın içindeki yapıları geliştirebiliyorsunuz. 4 arkadaşınıza girip takılabiliyorsunuz oyunda aynı zamanda. Ve tek başınıza da çok sevimli olmayan bir maceraya atılabiliyorsunuz. Skyhill. Aslında Skyhill gerçekten çok güzel görünen bir oyun bence. İndirimdeyken alınıp chill oynayabileceğiniz oyunlardan bir tanesi. Ve şu anda indirimde. 9.90. Kesinlikle almanızı tavsiye ediyorum. Otelin en üst katından aşağı doğru bulduğunuz yiyeceklerle beslenip ardından da yeni silahlar craftladığınız, o silahlarla saldırdığınız, savaştığınız bir oyun. Iratus Lords of the Dead tasarımı ile 2 boyutlu sıra tabanlı strateji oyunlarında yeni bir standart belirlemiş aslında bu oyun. Çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Fiyatı 40 TL bile değilken almanızı öneriyorum. Evet, geldik The Stanley Parable'a. The Stanley Parable aslında kendine has, unik bir yapısı olan oyunlardan bir tanesi. Keyiflidir. Bir noktadan sonra aynı şeyler dönüyor gibi gelebilir. Ama aslında düşündüğünüzde oyunun doğası gereği böyle. O yüzden fiyatı çok makul. Almalısınız. Tavsiyemdir. Geldik Black Sad Under the Skin'e. Oyunumuz ünlü Black Sad çizgi romanından bir uyarlama. Kara kedi dedektifimizin karamsar yapısını, adalet ve doğruluk uğruna çoğu zaman kuralları esnetişini güzel ele aldılar. Oyunun fiyatı yine biraz yüksek ama tavsiyemdir. Strange Brigade. 1990'lar temalı bir üçüncü şahıs macera oyunu aslında. Ama 2-4 oyunculu çevrim içi kooperatifte arkadaşlarınızla takım kurabiliyorsunuz. Oyunun fiyatı 5,5 lira. Kesinlikle almanızı tavsiye ediyorum. Çok geniş ve çok eğlenceli bir oyun. Özellikle arkadaşlarınız varsa arkadaşlarınızla inanılmaz eğlenebilirsiniz. Inmost. Inmost oyunumuz atmosferik bir puzzle platform oyunu aslında. Oyunda oyuncular her biri kendine özgü bir hikayesi olan 3 karakteri yönetiyor. Küçük bir kız, bir şövalye ve bir adam. Oyun görsel açıdan çekici, 2 boyutlu piksel sanatıyla birleştirilmiş derin bir hikaye anlatımı sunuyor. 74 liralık bir fiyatı var. Tavsiyemdir, alabilirsiniz. Kingdom Two Crowns. Bu oyun 190 lira değildi ben alırken. Nerelere geldik, nerelere geldik. Bu oyunu ama yine de tavsiye ediyorum. Build, Defend, Expand türündeki bir oyun kendisi. 2D bir side scrolling. Krallık kuruyorsunuz, geliştiriyorsunuz, yönetiyorsunuz, hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Böyle bir oyun türünün 2 kişilik versiyonu gibi düşünün bunu. 2 kişi de oynayabiliyorsunuz. Aynı klavyeden de oynayabiliyorsunuz ve Remote Play özelliği de var. Tavsiyemdir, alabilirsiniz, alın. Kenshi. Kenshi oyunun geçtiği alternatif gezegende size birçok özgürlükler sunan RPG, sandbox, real-time strateji türünün karması olan zor bir oyun. Oyunda başlarda geçinmek Türkiye'de geçinmekten bile zor açıkçası ama bir şekilde yolunuzu buluyorsunuz. Çok keyifli, çok eğlenceli bir oyun. 126 TL fiyatımız, alabilirsin. Geldik Batman'e. Batman'i zaten bilmeyen yoktur. Ama ben şu anda fiyatı inanılmaz makul olduğu için listeye koymak istedim. 15 lira abi. 15 liraya bütün collection'ı alıyorsun yani. Bundan daha iyisi olabilir mi sence? Git. Şunu daha fazla izleme. Git al. Titanfall 2 30 lira mı? Bunu yani kaçırmayın zaten. Bunu direkt kapış hemen almanız gerekiyor. Eğer Lego oyunlarına çocukça demiyorsan Lego oyunlarına da bir bakmanı tavsiye ediyorum. Burada genel bir fiyat vermeyeceğim ama Lego oyunları genelde de sürekli indirimde olan oyunlar serisinde bulunuyor. Kesinlikle bir bakman lazım. Ben çok severim. Eğlencelidir de, vaktinizi de çok güzel geçirtir. Mücadeleci oynanışı ve şahane dünyasıyla öne çıkan Have a Nice Death kesinlikle bu zamana kadar oynadığım en iyi roguelike oyunlarından bir tanesi. Tavsiyemdir. Hiç düşünmeden alabilirsiniz. Geldik Reigns'e. Oyunumuz mizah seviyesi yüksek, zor, basit bir tasarıma rağmen eğlenceli bir strateji oyunu. 4 kategori bulunuyor. Kilise, halk, ordu ve hazine. Bu 4 şeyi fuller ya da bitirirseniz ölüyorsunuz. Dengede tutmaya çalışıyorsunuz ve gidebildiğiniz kadar gün gitmeye çalışıyorsunuz. Çok şahane bir oyun. Tavsiyemdir.
Journey oynanması gereken oyunlardan bir tanesi. Kesinlikle oynamalısınız. Fiyatına bakmayın. Hatta zaten çok iyi bir fiyatta şu anda. 60 TL. Alın, oynayın. Bu kadar. Başka bu oyun için diyecek bir şeyim yok. Mükemmel bir oyun çünkü. Bir o kadar ilginç ve bir o kadar da atmosferik bir oyunla karşınızdayım. Hazel Sky. Hazel Sky aslında çok bilindik bir oyun değil bence. Ama türünde gerçekten ortalamanın üstünde bir oyun. Almanızı tavsiye ediyorum. Kütüphanenizde bulunsun. Lost in Play. Her ayrıntısına gerçekten özen gösterilmiş ve oyun o kadar içine çekiyor ki sizi. Her saniyesinden ayrı zevk alıyorsunuz. Gerçekten bu sebepten dolayı keşke daha uzun sürseydi dediğim oyunlardan bir tanesi. Timberborn. Aslında kunduzlarla beraber mimarlık yeteneklerinizi geliştirdiğiniz ve eğer verdiğiniz emeğin karşılığında size müthiş bir tatmin duygusu sunacak bir simülasyon arayışındaysanız aradığınız oyun tam olarak bu. Fiyatı biraz uçuk, 235 TL ama daha da artmadan almanızı öneriyorum. Evet, geldik listemizin son oyununa. The Wandering Village. Bu oyunda sürekli hareket eden bir canlının üstünde kurduğumuz bir koloni aslında. O sırada felaketler oluyor, fırtınalar geliyor, aşırı sıcaklıklar, zehirli ormanlar ve biyomların etkilerine göre koloni yönetimi yaptığınız şirin bir oyun. 32 TL, fiyatını çok hak eden bir oyun. Pişman olmazsınız. Direkt alın. Elbette alınması gereken daha bir sürü oyun var ancak öncelikle tavsiye ettiklerimiz bunlardır. Sizin de paylaşmak istediğiniz oyunlar varsa yorumlarda belirtmenizi rica ediyorum ki onlardan da yararlanalım. Bu videodaki tüm oyunları hiç düşünmeden alabilirsiniz. Bana güveniyorsanız tabii ki. Zaten çoğu çok büyük oyunlar değil. Eğer videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı ve yorum yapmayı kesinlikle unutmayın. Daha fazla oyun önerisi istiyorsanız da yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.